Asena'nın Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Maalesef ki evimizde en çok ziyan olan şeylerden bir tanesi de bayat ekmekler. Bayat ekmeklerim arttıkça, çoğaldıkça mutlaka bu tarifimi yapar, bayat ekmeklerimi çöpe gitmekten kurtarırım. Ve şunu da kısaca belirtmek isterim ki, bayat ekmek olduğunu söylemezseniz yedikleri şeyin bayat ekmek olduğunu anlamayacaklar. Tarifim için 1 adet bayat ekmek kullanıyorum. Ekmek miktarını arttırabilir ya da azaltabilirsiniz ama aynı oranda malzemelerimizi de arttırıp azaltmamız gerekiyor. Örneğin ben bir tane ekmek için kullandığım yumurta miktarını 2 tane ekmekte kullanamam. 2 ekmekte daha fazla kullanmam gerekir. Bunun için oranı mutlaka arttırın ki güzel bir sonuç alabilirsiniz. Şimdi bir tane ekmeğimi gösterdiğim gibi minik minik doğradım. Artık bunları birleştirmemiz için 3 adet yumurta kullanıyorum. Yumurta hem lezzetini artıracak, aynı zamanda da birbirlerine yapışmalarına yardımcı olacak. 3 tane yumurtamı ekmeklerimin üzerine ekledim ve tabii ki de olmazsa olmazımız baharatlar. Her biri 1 tatlı kaşığı olacak şekilde kekik, kırmızı biber, pul biber ve tuz kullandım. Miktarlarını arttırabilir, azaltabilirsiniz. Ve 1 su bardağı kadar da süt kullanıyorum. Her yerine gelecek şekilde sütümü ilave ettim. Ve sonrasında ekmeklerim kullandığım malzemelerle özdeşene kadar karıştırıyorum. Tamamıyla her yerine baharatlarımın ve yumurtamın ulaştığından emin olmam gerekiyor. Ben en az 2 dakika kadar bu şekilde karıştırdım. İşimi garantiye aldım. Artık ekmeklerim hazır. Ben bu tarifim için en küçük tavamı kullandım. Tavamı az miktarda sıvı yağ ile yağlıyorum. Kenarları da mutlaka yağlamayı unutmayalım ki kenarlara ekmeklerimiz yapışmasın. Tavamın her yerine ulaşacak şekilde yağımı sürdüm ve şimdi ekmek karışımımın yarısını tavama ekliyorum. Ve sonrasında iyice birbirine yapışacak şekilde sıkıştırıyorum. Ekmeklerimi de artık iyice sıkıştırdım. Ve sonrasında ortasına istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Ben kaşar kullanmayı tercih ettim. Maydanoz ve kaşar da çok uyumlu oluyor ama ben maydanoz sevmiyorum. Bu nedenden dolayı sadece kaşar kullanmayı tercih ettim. İçerisine beyaz peynir de koyabilirsiniz. Kızarttığınız sucuk, salam her şeyi koyabilirsiniz. Kaşarlarımı da kenarlarına gelmeyecek şekilde koydum ve sonrasında kalan ekmek karışımımı üzerine örtüyorum. Kaşarlarımızın dışarı çıkmamasına mutlaka özen gösterelim. Eğer dışarı çıkarsa tavamıza yapışır, istediğimiz sonucu maalesef ki alamayız. Tavamıza yapışmaması için, taşma olmaması için sadece ortasına koymayı tercih ettim. Zaten ekmek karışımım yarısı aşağıda, yarısı yukarıda olduğu için iyice onları presledi ve sıkıntı yaşatmayacak bize. Şimdi artık tavamı hazırladım. Ocağımın en küçük gözüne tavamı yerleştiriyor ve altını en kısık ateşe ayarlıyorum ki yanmasın. Kapağını kapatarak pişireceğiz. Ben yaklaşık 6-7 dakikada istediğim sonuca ulaştım. Yani alt yüzü de üst yüzü de kızardı. Şimdi kapağını kapattım ve altının kızarmasını bekledim. Bu sırada yumurtalarım da pişmiş, kaşarlarım da erimiş oluyorlar. Şöyle kenarından tek bir hamleyle her tarafını kaldıracak şekilde bir tur attırıyor ve altını kontrol ediyorum. Biraz daha kızarmasını istiyorum. Kıpkırmızı olsun. Tabii ısıyı yalnız bir yere ayarladık. Bunu engellemek için kenarlarına da şöyle bir ocakta gezdiriyorum ki kenarları da güzelce kızarsın. Ve artık ekmeğim hazır durumda. Yani bir yüzü kızarmış durumda. Şöyle yine bir tur attırarak çıkarıyorum ki kenarlara ekmekler yapışmasınlar. Ve burada da gördüğümüz üzere kıpkırmızı kızarmış ve tabii ki de ikinci olarak arka yüzümüzü kızartmamız gerekiyor. Bunun için de tabağımın her tarafını yağlıyorum.
Sonrasında tabağıma ekmeğimi ters çeviriyorum ve tekrardan tavama yerleştirerek diğer yüzünün de kızarmasını sağlamış oluyorum. Ben birinci yüzünü sadece 2 ya da 3 dakikada kızardığına şahit oldum. Eğer ekmek miktarınız artarsa tavanızı büyütmenizi tavsiye edeceğim. Bu arada benim arka yüzüm de pişmiş durumda. Tekrardan bir kontrol edeceğim ve sonrasında artık servis aşamasına geçeceğim. Bence pişmiş arka yüzü de. Siz de pişmiş diyorsanız artık tavamızdan ekmeklerimizi çıkaralım. Tabii bu yüzünün de her tarafının eşit kızarmasına yardımcı olmak için şöyle bir ocakta gezdirdim ve sonrasında tabağıma alıyorum. Tavamızdan biraz dikkatli çıkaralım, ortadan bölünmesin. Servis tabağıma artık ekmeğimi alıyorum ve sunum aşamasına geçiyorum. Sunumu için üzerine maydanoz, yeşil soğan ve benzeri şeyler serpiştirebilirsiniz. Ben kuru nane kullanmayı tercih ettim. Kekik de kullanabilirsiniz ama kuru nane çok güzel bir aroma verdi. Şöyle bir keserek de içine size göstermek istiyorum. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beni bu tarifle tanıdıysanız başka tariflerimin de var olduğunu belirtmek isterim. Başka tariflerimde görüşmek üzere. Beğenip yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı sakın unutmayın. Başka tariflerde inşallah görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.